Herkese merhaba. Bugün enerjik bir intro ile giriş yapmak istedim ve birkaç hafta önce kanyon sporu ile ilgili soru cevap yapacağıma dair bir video paylaşmıştım. Bir kanyon sporcusuna kanyon sporu ile ilgili ne sormak isterdiniz? Videonun altına yorum olarak kanyonlarla, kanyon sporuyla veya benimle ilgili soru ya da sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdi bir kısmını izlediğiniz videonun altındaki sorulardan, WhatsApp'tan gelen sorulardan ve ayaküstü sohbetler sırasında aklımda kalan sorulardan bir karma yaptım. Bu karma yaptığım soruların birincisini cevaplayarak başlayalım. Derya Menekşe Parlak: kanyonda ayı gördün mü ki görmüştük ama ölüydü veya hangi yabani hayvanları gördünüz? Kastamonu Ersizlerdere kanyonu geçiş sırasında bir yavru ayı görmüştük ama ölüydü tabii ki. Keşke onu o şekilde görmeseydik. Yaşıyor olsaydı, hayatta olsaydı. Onu oradan çıkarabilir miydik? Bilmiyorum. Şu anda evet çıkarabilirdik, hayır çıkaramazdık diyemem. O anı yaşamamız gerekiyordu. Ama maalesef hayatta değildi. Belki de su içmek için oraya gelmişti, çıkamadı ya da suya kapıldı. Sonuç olarak onu o şekilde görmek çok üzücüydü. Net olarak hatırladığım Deretop Kanyonu'nda bir yılan görmüştüm. Yine Ersizlerdere Kanyonu geçişimizde bir yılan görmüştüm. Kaplumbağa sürekli görüyoruz ve bazılarını hatta kurtarıyoruz. İşte Saklıkent Kanyonu'nda, Alatepe Kanyonu'nda yaşayamayacakları yerde olan kaplumbağaları alıp daha rahat yaşayabilecekleri yere kadar götürmüştük. Denizli Olukbaşı Kanyonu'nda duvarda yürüyen 2 tane keçi görmüştüm. Bunlar vahşi miydi yoksa birilerinin keçileri miydi bilmiyorum. Muhtemelen kanyon içine yine su içmeye inmişlerdi. Çok acayip hayvanlar, yani her yerde yürüyebiliyorlar. Bunun dışında kanyon duvarlarında yuva yapan kuşlar oluyor genelde. Kertenkele, fareler, çeşitli böcekler görüyoruz. Kanyon içinde gördüğüm canlılar bunlar diyebilirim. Erdal Özaslan: bu işleri yaparken en önemli şey nedir? Sence ekip, ekipman vesaire. Aslında bu sorunun cevabı kanyon içinde yaşanacak durumlara göre değişebilir. Genel olarak bir cevap vermem gerekirse ben burada tabii ki ekip derim. Çünkü psikolojik olarak orada birbirini tutan, yükselten veya düşüren tabii ki ekip oluyor. Bir adım arkasından ip gelir. Ne kemer, ne kask, ne karabina, ne de diğer kullandığımız teknik veya kişisel malzemeler. Çünkü ip varsa emniyet kemeri yapabiliriz, istasyon kurabiliriz, İniş yapabiliriz, tırmanış yapabiliriz, hat çekebiliriz, yan geçiş, zipline. Toparlamam gerekirse ekip ve bir tık arkasından ip gelir. Daha sonra diğer malzemeler, kişisel, teknik arka arkaya sayabiliriz. Erdi Dalak: kanyon sporu ne kadar güvenlidir? Her sporda olduğu gibi bu sporda da riskler var. Kanyon geçiş disiplinlerine uyulduğu sürece yolda yürümekten farkı olmadığını düşünüyorum. Son zamanlarda ülkemizde kanyon sporunun geliştiğini görebiliyorum ve güvenlik önlemleri de arttığını düşünüyorum. Özellikle boğultlama konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor. Kanyonlarımız gün geçtikçe daha da güvenli hale geliyor. Gizemli bir yerdeyiz ve oralar bizim yaşamımıza uygun değil ama uygun şekilde giyinirsek, ekipmanımızı seçersek, tüm riskleri ortadan kaldırabilecek her şeyi gerçekleştirirsek kanyon sporunun oldukça güvenli olduğunu düşünüyorum. Serdar Can: neden kanyon? Sıklıkla duyduğum sorulardan biri neden kanyon? Neden kanyon sporunu yapıyorsun? Niye kanyonlara giriyorsun? Birçok cevabı var benim için. Doğa güzellikleri, doğa güzelliklerinden kastım kaya yapısı, duvarların oluşumu, kat 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 bir görüntüsü var. Mükemmel bir görüntü bu. Bunu çok seviyorum. Müthiş inişleri olan kanyonlar var. Şelaleler, 3 boyutlu olarak orayı görmek bir ekrandan görmekten oldukça farklı. Bu yaşanılması gereken bir şey. Tabii ki bunu yaşamak için de bu kanyon sporuna bir adım atmak, eğitim almak ve gelişmek gerekiyor. Büyük bir çaba gerektiriyor, emek gerektiriyor. Maddi manevi yatırım yapmak gerekiyor. Bunun dışında birçok sporun disiplininden geldiğini düşünüyorum. Mağaracılık, tırmanış, dağcılık, yürüyüş, kano, body rafting, yüzme. Bu durumu şöyle özetleyebilirim. Yani bana göre kanyon sporu ekstrem sporların kokteylisi gibi. Ama en önemlisi keşif. Çünkü daha önce hiçbir insanın gözüyle görmediği, ayak basmadığı yere gidiyorsunuz ve bir bilinmeze gidiyorsunuz. Orayı görüyorsunuz. Size ilk ayak basıyorsunuz. Bunun tarifi yok. Biraz abartılı mı olur bilmiyorum ama kaşiflik diyebilirim. Benim için kanyon sporunu yaptıran şey keşif. Celal Köse: ülkemizde bu spora ilişkin dernek ve benzeri örgütlenmelerin birbirleri arasındaki iletişim, ilişki durumları, mevcut durum ve olması gerekenler. Şu anda kanyon sporunu yapan dernekler,
veya arkadaş grupları arasında güzel ilişkiler var. Tabii ki bunun tam tersi kötü ilişkiler de var. Bazı gruplar birbiriyle konuşmuyor, bazıları konuşuyor. Garip bir durum var ortada. Yani mevcut durum, birkaç tane dernek bir araya gelip bir şeyler yapabiliyor ama tamamı bir araya gelip bir şey yapamıyoruz ülkemizde. Çünkü geçmişten gelen bazı sıkıntılar var. Bunların aşılması gerekiyor. Bu nasıl aşılır? Bu açık bir iletişimle, bir toplantıyla olabilir. Çok da güzel olur aslında bu durumlar aşılırsa ama yakın zamanda olabileceğini düşünmüyorum. Ben inşallah bu konuda yanılmışımdır. İnşallah olur, düzelir her şey. Tabii ki olması gereken bir birlik olup bir federasyon kurulması veya senede bir defa bir Türkiye Kanyon Sporu ile ilgili bir toplantı yapılabilir. Burada tüm kanyon sporcuların katılımıyla bir bilgi paylaşımı olabilir. Çok da güzel olurdu aslında bu söylediğim şey. Aslında böyle olması gerekiyor. Birbirimize yardımcı olmak, bilgileri açık kaynak olarak paylaşmak, bunlar bence olması gereken şeyler olarak düşünüyorum. İsra Aydın, kanyondayken hiç evde oturmak varken benim burada ne işim var? Geldiyse hangi kanyondu? Farkındalığı geldi mi? Ben bunu Camandere'de kendime sormuştum. Bu durum veya bu farkındalık bana olmaz. Çünkü ben oraya hazırlıklı bir şekilde gidiyorum. Burası hazır gidiyorum. Kafam hazır, mental olarak hazır gidiyorum. Evet, Camandere'yi daha önce geçmiştim. Gerçekten sıkıntılı bir yer. Ayakta durmak gerçekten çok zor ama benim için bir kanyon ayrımı yok. Bu herkes için böyle değildir. Herkes bir ayrım yapabilir. Bu da çok normal bir şey. Bu ayrım yapmak kötü bir şey değil. Çünkü herkes zevk almak istediği yere girmek ister. Ama ben kanyon sporunun kendisinden zevk alıyorum. Geçtiğim herhangi bir kanyon, şu kanyondan evet daha fazla belki zevk alıyor olabilirim ama benim için her kanyon geçişi birbirinden farklıdır ve neresi olursa olsun, Tuzla Kanyonu da olsa, Saklıkent de olsa, Kırkurgan da olsa benim için kanyon kanyondur. Tabii ki bu kadar basit değil. Yarıkkaya Kanyonu'yla bir Saklıkent'i veya bir Kırkurgan'ı veya Tuzla, hiçbir kanyonu birbiriyle karşılaştıramayız, kıyaslayamayız. Bu uygun olmaz ama ben kafam hazır bir şekilde gittiğim için orada bir eziyet yaşayacaksam bile bunu göze alarak gidiyorum. Bunu negatiften pozitife çevirebiliyorum kafamda. Ne diyebilirim? Örneğin Kırkurgan'a Ağustos ayında gittim. Gitmemek gerekiyor. Hava o kadar sıcak oluyor ki içerisi fırın gibi oluyor. Ama ben bunu göze alarak gidiyorum ve isteyerek gidiyorum. Orada yaşayacağım sıkıntıyı biliyorum. Veya su varken Camandere'ye giriyorsam orada kayacağımı biliyorum. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önce gidilmiş ama benim daha önce gitmediğim bir kanyon. O kanyona ilk defa gittiğimde işte bu kanyonda şu kadar iniş var. Şöyle bir şey var. Şurada şu var. Böyle var. Bunları duyup gittiğinizde kendinizi ona göre şartlıyorsunuz. Ama içeride farklı bir şeyler veya bunların üstüne daha fazla şeyler gördüğünüz zaman burası da gerçekten zormuş. Bununla hiç söylenmemişti işte. Bununla ilgili hiçbir şey yazılmamış. Bir kaynak yok vesaire deyip de orada kendimi sıkıntıya sokmam. Tam tersine onun heyecanına kendimi bırakırım. Oradaki zorluğu yenmeye çalışırım. Geçmeye, aşmaya çalışırım. Veya orada yaşadığım durum neyse bunu negatiften pozitife çeviririm. Çünkü benim kafam kanyon sporunda böyle çalışıyor. Sevdiğim için bu sporu oradaki olumsuzluklar beni etkilemiyor. Tam aksine orada gördüğüm olumsuzluk herkesin suratını düşürürken, eksitirken, negatife geçirirken ben tam tersine orada daha çok heyecanlıyım. Çünkü bir sorun var, onu bir çözebilirim. Ekiple orada bir şeyler yapabiliriz. Bir beyin fırtınası, burada ne yapalım, şurada ne yapalım gibi durumlar oluyor. Bunlar bana çok zevk veriyor. Bir Kırkurgan geçişimizde orada bir kazan var. O kazanı zipline ile geçiyoruz. Orada ip yoktu. Onun yerine bir kılavuz hat bırakılmıştı. Mesela o kılavuz hatta kendi ipimizi bağlayıp o karabinanın içinden döndürüp almamız gerekiyordu ki çünkü kılavuz hatta binip karşıya geçemeyiz. Zipline yapamayız. Kendi ipimizi geçirdik. Orada ne kullandık? Bantımız vardı. Kablo bağımız vardı. Kılavuz hatta ipimizi ilk önce kablo bağı sonra bantla sarım yaptık. Güzelce karabinaların ağzından geçmesini sağladık ve hattımızı kurduk, geçtik. Bu bana orada sıkıntı vermiyor. Bu tam aksine işte orada bir çözüm üretebileceğimizi, kanyon sporuna bir değer kattığımız bir an gibi düşünüyorum. O yüzden bu farkındalık ya da lanet olsun ya, şu anda evde olabilirdim durumu bana olmuyor. Berna Demir, kanyonda beslenme nasıl olmalı? Benim için kanyonda beslenme ile ilgili birkaç tane kriter var. Bunlardan bir tanesi hafif olmalı, diğeri az yer kaplamalı ve en önemlisi ise doyurucu ve ilerleyen zamanda enerji verici olmalı. Kanyona ne zaman girileceği, yaz, kış, kanyonun nasıl olduğu, sulu, kuru, içeride ne kadar kalınacağı ve bu noktalar bir araya geldiği zaman beslenme buna göre yapılmalı. Kanyonda beslenme
Yani onu nasıl yiyeceğimiz de çok önemli. Örneğin Yarıkaya Kanyonu'ndayım diyelim. Birçok iniş var orada ve birkaç inişte bir su içerim. Bir çikolatamdan yerim, kuru yemişimden yerim, bir sandviçimden ısırırım vesaire. Bu şekilde enerjimi dengeleyebilirim. Kanyonun sonuna geldiğimizde beslenmesini doğru düzgün yapmayanlar belli oluyor zaten. Ne zaman bitecek? Kaç iniş kaldı? Lanet olsun. Bir daha ben gelmem. Bu sporu yapmam. Bunun o kanyonun zorluğuyla veya kendisiyle ilgili bir şey değil. Bu sadece doğru beslenme yapılmadığı için. Çünkü genelde şöyle yapılıyor. Kanyon geçiliyor. Kamp alanına geliniyor. Orada yemek yeniyor ve devam ediliyor. Ara ara atıştırmalar yapılmıyor. Bu şekilde yaptığı için sporcular çok fazla gördüm. Daha sonra bunlar sporu bırakıyorlar. Bunu birçok defa tabii ki anlatıyoruz ama insanlar günlük yaşantılarında yedikleri ve içtikleri suyun fazlasını yiyip içmeliler kanyon içinde. Bu yüzden büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bunu anlayan yapıyor ve çok mükemmel bir kanyon geçişi oluyor. Ama anlamayıp yapmayanlar ise orada kanyon sporuna küsüyor diyebilirim. Kerem Peker, psikolojide ne tip dalgalanmalar olur? Bu spor beden sporu olmak ötesinde zihin için ne tip tuzaklar içerir? Kanyon sporunda genellikle şöyle bir tabir duyarsınız. Mental olarak hazır olmak. Burada bir sıkıntı varsa bunun ne yapacağı hiç belli değil. Orada kendimi kapatır mıyım? İnsanları düşürür müyüm? Kavga çıkarır mıyım? Tartışma yaratır mıyım? Kanyonla cebelleşmeye başlar mıyım? İnsanları kendimden uzaklaştırmaya başlar mıyım? Bir sürü senaryo düşünülebilir bunun için. O yüzden ben bir kanyonu geçeceğim zaman daha önce geçtiğim bir kanyonsa onun açarım, teknik raporlarını okurum, gözlerimi kapatırım. Daha önce geçtiğim yerde ne gibi hatalar yaptım onları düşünürüm. Bunların hepsini yaptıktan sonra o kanyona burayla da hazır olduktan sonra girerim. Kanyona girmeden önce şöyle bazen anlatılır işte. Vallahi kanyonuna gireceğiz. Şöyle güzel, böyle güzel. İçeride bol su var. Müthiş kaya şekilleri, uzun, zorlu, yorucu bir kanyon. Tamam buralar çok güzel. Kamp alanı harika, şekiller harika, şelaleler vesaire. Ama diğer yandan içeride bu var olan büyük su kayaları oynatıyor ve bu da sifonları oluşturuyor. Sifonların yerinin değişmesini sağlıyor. Bunları da anlatmak zorundasınız o kanyona girecek kişilere. Tabi bunlar anlatıldığı zaman kafada insanlar kuruyor. Ya o sifona düşersem. Burada kafada kurulması gereken şey şu. Orada sifon var diye anlatılıyor ama bunlardan kaçınma yolları veya orayı nasıl geçeceğimiz de tabii ki anlatılıyor. İnsanlar buna takılmıyor. Orada sifon var, ben oraya düşer miyime takılıyor. Ama orada anlatılan şeylere odaklanırsa tuzaklar kafada kurulmamaya başlayacak. Tabi bu da çok normal olarak görüyorum. Çünkü bir insanın canı ve hayatta kalma dürtüsü burada devreye giriyor. Bu sporu anlatırken çok dengeli bir şekilde anlatılması gerekiyor. Eğitimini almadan kesinlikle gerilmemesi gerekiyor. Ve eğitim alındıktan sonra kademe kademe yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Spora yeni başlıyorsanız ve içerinin nasıl bir yer olduğunu tabii ki doğal olarak bilmediğiniz için kafanızda bir canlandırma oluyor. Ama bu canlandırma içeridekiyle uyuşmadığı zaman büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Kanyon bir kapan olduğu için içeride tüm ekibin psikolojisi çok önemli. Zihindeki tuzaklar orada bulunan ekibin içindeki kişilerden birbirine de sıçrayabilir. Sevinç, neşe, mutluluk bulaşıcıysa kanyon içinde korku da bulaşıcı olabiliyor. O yüzden bir kişinin zihnindeki bu tuzaklara yakalanması büyük bir sıkıntı olabilir. Onu tüm ekibe yayabilir. Bunun önüne geçmek için de çok iyi bir şekilde bilgilendirme yapılmalı. Herkesin buraya odaklanması gerekiyor. Daha önceki bir soruda vardı. Benim burada ne işim var? Ben evde olmalıydım gibi bir soru vardı İsra'nın. Bu durum ortaya çıkıyor. Bunu yaşamamak için mental olarak çok iyi hazırlanıp gelmek gerekiyor. Bu şekilde hazırlanıp gelinirse kanyon müthiş bir yer. Ama hazırlanıp gelinmezse kanyonun içindeki tuzakları bırakın, beyninizdeki tuzaklar sizi bitiriyor. Bezze Romano, keşfettiğiniz yerlerin daha sonra turistik hale getirilip doğaya zarar verileceği endişesi yaşıyor musunuz? Horma Kanyonu gibi. Öncelikle Horma Kanyonu'ndaki durumdan bahsedeyim. Horma Kanyonu ilk geçtiğinde böyle bir yol yoktu. Daha sonraki senelerde yol yapılmaya çalışıldı. O kadar kötü malzeme kullanıyorlardı ki ve tabana yakındı bu yol. Ve her sene kışın selle bu yol paramparça oluyordu. Kanyonun bir bölümünü sadece yapabiliyorlardı. Daha sonra üstüne düşen kayalar ve sel yüzünden paramparça oluyordu yol. Ve bu sebeple de kanyonun içinden geçtiğimiz yer suyun içi şantiye alanı gibiydi. Her yerden demirler fışkırıyordu. Daha sonra daha kuvvetli demirler kullanılmaya başladı. Bu şekilde yolu tamamladılar. Sonuna kadar çıktılar. Tabii ki bu bizim için güzel olmadı. Biraz daha doğaya saygılı, o kanyona zarar vermeden yapılsaydı bu işler daha güzel olurdu. Bir dönem oraya akan lağım, oradan tüm kanyoncular bir ara elini ayağını kesti. Hatta biz bir geçişimizde 7-8 tane arkadaşımız ishal oldu. Yani bunların hepsi temizlendi. Kanyonun içi temizlenmeye çalışıldı. Bir şekilde getirildi. Bu yol yapıldı artık. Var. Şu andaki sıkıntı ne?
Horma Kanyonu'nda. Oradan geçen insanlar bütün pisliklerini, her şeyi aşağı atıyorlar. Son geçişimi de pet şişeyi bir kişi gözümüzün önünde aşağı attı. Tabi aşağıdan yukarıya sesini duyuramıyorsun. Şelale var. Duyursan ne olur, artık attı yani. Onu alıp dışarıya çıkarıyorsun. Hani bir şişe bir şişedir diye. Zaten içeride kalması imkansız o şişenin ama sellerle dışarıya çıkacak. Yürüyüş yolunu geçmenin sebebi olan kanyonun güzelliği. O kanyonun orada var olması. Sen o kanyonu pisletirsen oradan geçmek istemeyeceksin zaten. Daha sportif bir şey olabilirdi. Via Ferrata yapılabilirdi. Ama ilk yapılmaya çalışıldığı o durumdan daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. En azından kötünün iyisi olduğunu düşünüyorum. Ben kimseyi yargılamıyorum. Artık bu yol yapıldı. Var. Bu yol yapıldıktan sonra da kanyon geçmeye hala devam ediyoruz. Mümkün olduğunca içeride pislik varsa temizlemeye, o demirleri çekmeye, sağa sola kaldırmaya çalışıyoruz ama selin etkisiyle gidiyor. Bir şekilde değişik yerlere gidiyor. Orada kanyonda bir sürü atlama yerleri var. Tabi buralarda hep sıkıntı yaşanıyor. Horma Kanyonu çok güzel bir yer. Suyu harika bir yer. Pisletilmediği sürece. İnsanlar da tabii ki kanyonları görsünler, içine gelebilsinler. Ama içeriden bir sel geçtiği zaman ve o anda yakalanırlarsa orada yapacakları hiçbir şey yok. Yetkililerin de bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü aşağıya bir inen merdiven yapmışlar. Bu da büyük bir tehlike oluşturuyor bence. Umarım bunların hiçbiri olmaz. Kötü senaryoların hiçbiri olmaz ve o yol bu haliyle kalır. Sellerden çok fazla etkilenmez. Çünkü aşırı güçlü seller geçiyor içeriden. O yolda ne kadar kalın demirler kullanılsa da ben zarar vereceğine inanıyorum. Horma Kanyonu için durum bu. Benim ise asıl endişem şu. Bir kanyonun kaya yapısı değerli bir kaya yapısıysa buraya maden ocağı kurulabilir. O yüzden geçtiğim kanyonların her zaman kayalarının değersiz bir maden olması için dua ederim. Çünkü bir gün o kanyonun duvarlarına maden ocağı açılabilir ve maden ocağı açılırsa kanyonun suyu pislenecek. O kanyondan geçmek oldukça tehlikeli olacak. Örneğin Harmankaya Kanyonu'nun silüetindeki kelleşme görünüyor maden ocağından dolayı. Benim için en büyük endişe keşfettiğim kanyonların bir gün maden ocağına çevrilme riski. Turistik olarak bir yol yapılabilir. Bu tabii ki istemediğim bir şey. Daha sportif bir şey yapılmasını isterim. Mesela Via Ferrata gibi. Ama yol yine kötünün iyisidir. Maden ocağı yapılırsa bu daha da kötü bence. Kanyon sporuna nasıl başladın? Birçok kişi tarafından sorulduğu için anonim yazdım buna. Sohbetler sırasında sorulan sorulardan biri. Kanyon sporuna başlama hikayem biraz garip, değişik. Kanyon sporuna başlamadan önce Uğur, Volkan, ben 3 kişi takılırdık. İkisi de kardeşim. Tabii öz kardeşim değil ama kardeşim diyebileceğim arkadaşlarım. Uğur'un dedesi iyi durumda değildi. Doktorlar artık hazırlanın demeye başlamışlardı. Biz de bu yüzden Kastamonu'ya gittik. Defin işlemleri yapıldı. Biz orada kaldık tabii ki köyde. Daha sonra Volkan da geldi. Biz üçümüz işte orada derelere, işte bataklıklara girdik. Balık tuttuk. Kastamonu'nun, Cide'nin ıssız sahillerine gittik. Şansımıza havada çok güzeldi. Artık bir süre sonra canımız sıkılmaya başlamıştı ve Cide'de bir amcayı gördük. Dedik ki gençler burada nasıl eğleniyor? Neler yapıyorlar? Sorduk. O da dedi burada dünyaca ünlü kanyonlar vardı. Üniversiteden gençler geliyor. Yurt dışından insanlar geliyor. Sporcular geliyor. Onlar geçiyor dedi. O tamam biz de girelim falan dedik. Tabii o zaman kanyon veya kanyon sporundan haberimiz yok. Orada gaza geldik. Yok dedi siz giremezsiniz dedi. Atladık motorumuza. Cide sahilde böyle birkaç tane yan yana vadi formunda kanyonlar var. Onlardan bir tanesine girdik. Tabii çıkışından başına doğru ilerliyoruz. Suyun içinde yürüyoruz. Müthiş kaya yapıları. Biz böyle aşık olduk. Dedik ki İstanbul'a dönünce bir plan yapalım. Hemen Kastamonu'ya geri gelelim. Birkaç tane kanyon geçelim. Ne yapalım, ne edelim falan düşünürken işte Çatak, Horma, Vallahi kanyonlarını bulduk. Sırayla Çatak, Horma, Vallahi'ye geçeceğiz. Tabii daha hiç eğitim almamışız. Hiçbir şey bilmiyoruz. İp nedir, kemer nedir, kas nedir? İşte kendi kendimizi düşünüyoruz böyle. İşte şundan ip yaparız, bundan kemer yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız, şuradan atlarız, buradan zıplarız. Baktık olacak gibi değil böyle. İnternetten de araştırmaya başladık. İşte Türkiye'de kanyon kim yapar, ne yapar, eğitim kim verir? Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği'ni bulduk. O zaman teklerdi zaten. 2013 yılı olması lazım. Ozan abi aradık. Başkan o zaman oydu. Açmadı. Sonra başkan yardımcısı Hasan abi vardı. Hasan abi aradık. İşte açtı. Biz böyle böyle anlattık. İşte Çatak, Horma, Vallahi'ye geleceğiz. Tabii girin gençler dedi ama gelin ilk önce eğitim alın. Öyle istiyorsanız yine gidin girin dedi. Tamam dedik biz gittik. Eğitim aldık. İşte kanyona başlangıç şeklimiz böyle oldu. Ben eminim ki Hasan abiye ulaşamasaydık belki Çatak Kanyonu'nu geçerdik ama Horma Kanyonu'nda ölürdük. Muhtemelen 3. sayfa haberine çıkardık. Ama iyi ki aramışız, onu bulmuşuz, eğitim almışız ve kanyon sporuna başlamışız diyebilirim. Kanyon sporuna başlangıcım da bu şekilde oldu. Ve ilk soru cevap videosunun sonuna geliyoruz. Sürprizim var size. Adamım da geldi, Uzay Toprak. Onunla beraber videonun sonuna getireceğiz artık. Umarım yararlı olmuştur. Bundan sonra bana nereden gelirse gelsin
Sorulan soruları toplayacağım ve ara ara soru cevap videosu yapacağım. Bugünlük bizden bu kadar. Gelecek maceralarda görüşmek üzere. Baba. Oğlum, Otobar. bay bay yap. Hoşça kalın yap. Bay bay. Bye. Bye.